bakış açınızı değiştirebilirseniz, baktığınız bir taşın aslında arkasındaki çiçeği daha çabuk algılayabilirsiniz taştan ziyade. Mutlaka hayatımızın bazı zamanlarında bir uzman desteğine ihtiyacımız vardır. Bu çok doğal ve çok normal bir şey. Şimdi travmalar 30'lu yaşların sonuna doğru artık patladığı bir nokta vardı. O zaman anladım ki benden, atalardan gelen aktarımlar oğullarıma da geçecek ve ben bunu kesinlikle kesmeye kararlıydım. Ve ben de 30'lu yaşların sonunda psikoloğa başlamak zorunda kaldım. İyi ki de başladım. O zamanlar doktoranın başındaydım. Bir projem vardı. Anladım ki ben de bir şeyi başarmak istiyorsanız bir proje olabilir, bir tez olabilir, bir yüksek lisans doktora gibi bir şey olabilir, bir şirket kurmak olabilir, bir kuaför dükkanı işletmek olabilir, bakkal işletmek olabilir. Her ne yapmak istiyorsanız sizin önünüzdeki hedefiniz eğer aksıyorsa orada arka planda bir şeyler aramak gerekiyor. Anne ilişkilerine, baba ilişkilerine bakmak gerekiyor. Çocukluk travmalarınıza bakmak gerekiyor. Ben psikoloğa başladıktan sonra ilk psikoloğuma söylediğim sözüm şuydu. Ben bir döngüdeyim ve o döngüden çıkamıyorum. Hep aynı şeyi yaşıyorum. Ama çocukluktan beri ben tam çıktım diyorum, asla çıkamıyorum demiştim. Yani 9 yaşında babamın ölümüyle girdiğim bir döngüydü. Psikoloğum gülümsedi ve bana dedi ki bahsettiğiniz döngünün adı kurban üçgeni. İlk defa duyuyorum kurban üçgeni kelimesini ve bana bu kitabı tavsiye etti. Bu kitap, şöyle yaklaştırayım, benim hayatımdaki dönüm noktasıydı diyebilirim. Çünkü insan ilişkilerini, çocukluktan beri yaşadığım kurban psikolojisini, babam burada parantez içinde 9 yaşında bir ailenin dağılmasını kurtarmak için yola çıkıp vefat etti ve aslında bir kurtarıcı rolündeydi. Çünkü arkadaşından barışma sözü almak için, yani yardım etmenin ötesinde bir şey kurtarıcılık. İşte babam da bunu yapmıştı ve vefat etti. Kurtarıcı bir babanın kurban bir çocuğu olarak hayatında her zaman o kurban üçgenine girmiş bulundum. Ve sonra karşıma yine benim gibi kurban tuzağındaki insanları çektim. Bir topluma girdiğimde Gülseren Budayıcıoğlu'nun da çok güzel söylediği gibi çocukluk travmalarımı bana yaşatacak insanları direkt gözlerinden tanıyordum. Kurban Tuzağından Kurtulmak kitabını tavsiye ettikten sonra psikoloğum, ben bu kitabı okudum ama hiçbir şey anlamadım. Tek okuduğum ve anladığım şey de ben kurban değilim. Zaten bu kitabı okuyan herkesin ilk sözü ben kurban değilim. Çünkü kurban çok acınacak durumda olan bir şey, çok trajik bir şey, zavallı bir şey aslında bakarsanız, hani öyle kurban kelimesi kulağa bunu çağrıştırıyor. Biz zaten 28 Şubat'ta da kurbandık. Başörtüsü sorunu yüzünden Türkiye'de okuyamayan victimized woman with a headscarf diye tabir ediliyorduk biz. O yüzden zaten kurban hayatımızın her aşamasında hepimiz kurbanız. Bu kitapta bunu çok güzel anlatmış. Diyor ki bu oyuna giren herkes kurbandır ama aynı zamanda herkes zorba ve kurtarıcıdır da.